12 most commonly used prepositions in English. Hi everyone, merhaba canımlar. Bu episodda söyleyeceğim ki preposition ya da edatlar, onlar ne? Ne için kullanabilirsin? Cümlede nerede yer alır? Bazı edatlar anlamı aynı ama hangisi cümlede doğru söyleyeceğim. Merak etme. Geçenki epizodda ya da 2 tane daha epizodda yaptım ki preposition ya da edatlar ne? En önemli edatlar onlar ne? Çok net ve güzel. Dedim ki ne için? Ne zaman? Daha example verdim. Nasıl kullanabilirsin? Bu epizod 3. epizod ki hala devam ediyorum ki edatlar veya preposition önemli bir gramer var. Ama basit. Eğer öğrensin daha rahat kullanabilirsin. O zaman abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. So, let's start. What is preposition? Edat ne? Preposition is a word that establishes related between subject and the object in a sentence. Edat cümlede özne ile nesne arasındaki ilişkiye kuran kelimelerdir. Edat genellikle bir isimden veya zamirden önce cümlede yer alır. List of commonly used prepositions. In front of, önünde, behind, arka, between, among, arasında, across from, opposite, karşısında, next to, beside, yanında, near, close to, yakın, on. Çoğu şeyler geçenki episode zaten dedim ki on ne için kullanabiliriz? Above, over, üstüne, under, below, altında, of, off, to, new preposition. Bunları hepsi söyleyeceğim. Merak etme. Şimdiye kadar abone yaptınız mı? Like nasıl? Teşekkür ederim. Front of, önünde. Something or someone that you're standing in front of. Someone or something. For example, the lecturers stands in front of the students. Yani kim lecture verdi burada? In front of öğrenciler. Öyle ders veriyordu, konuşuyordu. Önünde, in front of. Behind, arka. Behind of something, yani bir şey arkasında. For example, the car was parked behind the gate. Yani orada bir kapı, gate, behind the gate. Between, among. Between is used for two objects. Yani eğer 2 tane şey varsa, between. For example, there are mountains between Chile and Argentina. Yani Şile bir ülke, Arjantina başka bir ülke. 2 tane şey arasında orada bir dağ var. 2 şey varsa between, both. Among, more than 2 things. Yani 2 şey daha varsa among kullanıyorsun. For example, the chief guest distributed prizes among the performers. Başkonuk en iyi performans gösterenler arasında ödüller dağıttı. Yani 2 kişi ya da 2 şey daha varsa among. Between yanlış. Across from, opposite, karşısında. They're so similar, çok yakın. The girl
is opposite of the temple. The girl is across of the temple. Tapınağın karşısında yaşıyor o kız. Next to, beside, yanında. Ama next to, eğer çok yakınsın, yani short distance, next to. Ama biraz daha uzak, yanındasın ama o kadar yanında değilsin, beside. For example, there was a little beautiful girl next to him. Yani bu erkek burada, bu kız da en yakın yerde, yanında oturdu. Next to. The table beside the bed. Yani yatak burada. Belki o table ya da masa 1 metre ya da 2 metre daha o taraf ama yanında. Ama o kadar yakın değil. Beside. Near, close to. Yakında. What? Near, daha yakın. For example, the bus stop is near the bank. Yani otobüs durağı burada, bank da burada. Çok yakın. Neil sat on the chair close to the window. Belki Neil burada oturdu. Pencere 2 metre. 3 metre biraz o tarafta ama close to. On. Preposition on. Geçenki episodda dedim ki on ne için kullanabilirsin? On üstüne de anlamı var. Gün için kullanabilirsin. Time, place, bunlar hepsi on lazım. For example, on my birthday, on Christmas Day, on Monday, on 6 May, on the table, on, above, over, üstüne. Ama over, covering de anlamı var. Bir şey cover yapıyor ya, over, o anlamı da var. They put an umbrella above the gardrobe. Orada gardırop var. Above üstüne bir şemsiye koyduk. The mud is spread all over the floor. Yani çamur bu ceramic üstüne her şeye cover yaptı. Covering, over, under or underneath, below, beneath. Anlamı altında. Underneath and beneath bugünlerde o kadar kullanmıyorlar. Biraz eski kelimeler oldu. Ama anlamı aynı. Altında. Means lower place. For example, the boxes are under the table. O kutular masa altında. And animals that lives below ground. Burada under doğru anlamı vermiyor. O zaman below, yerin, toprak altında yaşayan hayvanlar. Anladınız mı? Cümlede anlamı çok önemli. Below ya da under. Bu. Example burada below doğru. Under biraz belki doğru ama herkes anlıyor ki sen o kadar İngilizce bilmiyorsun. Of anlamı sahiplik olmak. Connection, features, belongs. For example, the end of the day, the end of the year. Some of the students of, away from, remove, out, opposite, ayrılığı belirtir. For example, I must be off now. Gitmek zorundayım. Take your coat off. 2. Purpose, activity, to give direction. Bazı fiiller to lazım. For example, we are going to a party tomorrow. 2. Bir activity yapmak istiyorum. Bir purpose, hedef var. To kullandım. Direction, address. For example, the Konya is about 100 miles to the south of Antalya. 2. Direction. The road to London. Yani bu sokak Londra'ya kadar gidiyor. The road
to London, to Ankara, to Istanbul. Say, suggest, propose, speak, explain, reply, go, complain, talk, listen, write. Eğer bu fiiller kullanıyorsun ve cümle devam ediyor ve bir object varsa to kullanmayı lazım. Zaten to o kadar önemli ki daha çalışmayı lazım. And last one, no preposition. Bu fiiller hiç edat ya da preposition istemiyor ama çoğu öğrenciler to, in, at, öyle şeyler kullanıyorlar. Yanlış. For example, discuss, describe, order, tell, and demand preposition istemiyorlar. Tell me your phone number, please. Tell to me. It's difficult to describe how I feel. Difficult to, adjective. Describe, feel. O zaman describe, to, in, at hiç preposition istemiyor. Aferin sana canımlar. 3 epizodda siz öğrendin ki preposition ya da edatlar ne? Edatlar ne? En önemli edatlar ve bu epizodda bazı edatlar anlamı aynı ama belki cümlede doğru yer almıyor. Başka bir edat lazım. Öğrendin mi? İnşallah ki kullanacaksın. Sonraki epizodda unutmayın lütfen. Kolay gelsin canımlar. Have a good day. Hoşça kalın canımlar.